Niyet mi suçtur, eylem mi? Doğrudan meselenin kalbine inen sarsıcı bir soru bu. Hiç ısınma turu atmadan, gereksiz selamlaşmalara girmeden derhal konuya girmek istiyorum bugün. Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler 3. bölüm anlatısının merkezindeki o adamı, Dimitri Karamazov'u dinleyenlerimiz için masaya yatırıyoruz. Dimitri, edebiyat tarihinin en gürültülü, en çıplak ruhlu figürlerinden biri şüphesiz. Bu derinlemesini incelemenin tek bir misyonu var aslında. Babasının evinin önünde o kanlı aletle bulunan Dimitri'nin davası üzerinden hukuk sisteminin bulduğu gerçeklerle insan vicdanının yargıladığı suç arasındaki o devasa uçurumu keşfetmek. Bu uçurumu tam anlamıyla görebilmek için Dimitri'nin mahkeme salonundaki o çaresiz durumunu anlamak şart. Bunun için de önce onu o gece o karanlık bahçeye sürükleyen motivasyonları, o psikolojik zemini çok iyi inşa etmeliyiz. O zaman bizi dinleyenleri doğrudan o geceye, Dimitri'nin zihnine götürelim. Nasıl bir adamdan bahsediyoruz? Karşımızdaki adam 20'li yaşlarının sonunda. İnanılmaz fevri, sürekli yüksek sesle konuşan, her şeyi uçlarda yaşayan tutkulu bir yapıya sahip. Kardeşleri gibi değil o. Ivan gibi derin teoriler kurmuyor veya Alyosha gibi dingin bir inanç dünyası yok. Çok doğru. Dimitri sadece hissediyor, düşünen değil, tüm benliğiyle, tüm hücreleriyle hisseden bir adam. Her duygusu anında eyleme dönüşme eğiliminde. Sürekli patlamaya hazır bir bomba gibi dolaşıyor ortalıkta. Gerçekten de öyle. Hayatındaki asıl kriz ise annesinden kalan miras. Babası Fyodor bu paraya acımasızca el koymuş durumda. Parayı tamamen kendi sefaat dolu, lüks ve ahlaksız yaşamı için harcıyor. Baba ile oğul arasındaki bu çirkin miras çatışması zaten bütün kasabanın dilinde. Sokaktaki herkes bu nefreti biliyor. Biliyorlar ama durumu asıl o felaket noktasına, geri dönülmez patlama anına getiren ikinci bir katman daha var. Aynı kadına duyulan arzu. Tam da bu. İki adam da hem baba hem oğul Grushenka'ya karşı kontrolsüz, vahşi bir arzu duyuyor. Ortada sadece çalınmış bir para yok, paylaşılamayan bir saplantı var. İşte bu ikili gerilim Dimitri'yi o cinayet gecesine doğru adım adım sürüklüyor. O geceyi gözünüzün önüne getirin. Dimitri'nin elinde pirinç ağır bir havaneli var. Gecenin karanlığında sessizce babasının penceresinden içeri bakıyor. İçeride babasını görüyor, hayatta ve en büyük kabusunu yaşıyor o an. Babası Grushenka'yı bekliyor. Silah elinde, fırsat önünde. İçeri girip babasını ortadan kaldırması sadece saniyeler sürecek. Fakat içeri girmiyor. O incecik camı kırıp o son adımı atmıyor. Sadece karanlıkta bekliyor. Sonra aniden arkasını dönüp kaçmayı seçiyor. Kaçarken de o panikle karanlıkta bacağına sarılan sadık uşak Grigori'yi elindeki o ağır pirinç aletle yaralıyor. Grigori'nin kanını gördüğü an dehşete kapılıyor ve oradan hızla uzaklaşıyor. Doğrudan Grushenka'yı bulmaya gidiyor. Eski sevgilisiyle o Polonyalı subayla bir handa buluştuklarını öğreniyor çünkü. O handaki manzaraysa bambaşka bir kırılma noktası. Yıllarca zihninde büyüttüğü o efsanevi Polonyalı subay sadece 3-5 kuruş para koparmaya çalışan acınası bir figür çıkıyor. Grushenka'nın gözündeki perde o an iniyor. Oyunların bittiği, tüm o maskelerin düştüğü an diyebiliriz buna. Şüphesiz o handa Dmitri ve Grushenka hiçbir hesap yapmadan aralarındaki o saf aşkı ilk kez kutlamaya başlıyorlar. Bu kutlama anı bir yanda dursun, benim aklım hala o pencerenin önündeki Dimitri'de kaldı açıkçası. Hangi açıdan? Ki ruh halini, pimi çekilmiş ama patlamadan yere bırakılmış bir el bombasına benzetiyorum ben. Pimi çekmek niyetin ta kendisi, ancak bomba patlamadı. Çok çarpıcı bir analoji bu. O halde sormak zorundayım. Eyleme dönüşmeyen, karanlık bir arzu, masumiyet anlamına mı gelir? İnsan doğasındaki en belirsiz, en tekinsiz sınır tam olarak burası. Yasa koyucular sadece patlayan bombalarla ilgilenir. Kan dökülmüş mü, kapı kırılmış mı buna bakarlar. Çünkü niyetin o yoğun karanlığını ölçecek bir terazileri yok. Katılıyorum. Dimitro pencere önünde babasını öldürmeyi gerçekten istedi. Kendi vicdanında, zihninde o suçu işledi aslında. O pirinç havanı eline aldığı an ahlaki olarak o cinayetin sorumluluğunu sırtlanmıştı. Ama eylem gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesi, insanın içindeki o irade savaşının ne kadar öngörülemez olduğunu gösteriyor.
Toplumun gözünde eylemsizlik masumiyet sayılabilir ama insanın kendi vicdan mahkemesinde beraat etmesi hiç kolay değildir. Niyetin ağırlığı, eylemin yokluğunda bile insan ruhunu ezip geçer. Bu vicdan mahkemesinden o kutlama anının ortasında kapının çalınmasıyla insanların kurduğu soğuk mahkemelere sert bir geçiş yapıyoruz. Otoritenin, üniformaların buz gibi yüzüyle karşılaşıyoruz. Sorgu odasındaki o boğucu atmosfere giriyoruz. Eyleme dönüşmeyen niyetler, yasaların o katı diline nasıl tercüme edilir, bunu izliyoruz orada. Savcı Kirilloviç ve yargıç Nikolay Parfeloviç bitmek bilmeyen bir gece sorgusu başlatıyorlar. O hukukçuların zihninde hep aynı arayış var. Temiz, pürüzsüz, başı sonu belli bir suçlu anlatısı. Dimitri'nin en büyük trajedisi ise karşısındaki bu otoriteye sadece doğruları söylemesi. Cinayet niyetini, babasına duyduğu o saf nefreti, elindeki silahı, uşağı nasıl vurduğunu saklamadan anlatıyor. Kendi aleyhine olacağını bile bile yapıyor bunu. Oradaydım, silahım vardı, öldürmek istedim ama öldürmedim diyor. Fakat savcılar buna inanmıyorlar. Dimitri'nin anlattıkları o dar dosyalara sığmıyor. Ortada savcılar için çok mantıklı bir boşluk var. Dimitri'nin üzerinden çıkan büyük miktarda para. Doğal olarak bu paranın cinayet gecesi babasının yatak odasından çalındığını varsayıyorlar. Dimitri'nin bu parayla ilgili yaptığı açıklama ise savcıları tamamen çileden çıkarıyor. Bu paranın haftalar önce Katerina'nın ona verdiği bir borç olduğunu, yarısını harcayıp diğer yarısını göğsüne diktiği bir bez parçasının içinde haftalarca sakladığını söylüyor. Savcılara göre bu uydurulmuş delice bir hikaye. Parasızlıktan kırılan bir adamın paranın yarısını göğsünde taşıması mantığa sığmıyor çünkü. Neden acil bir paraya dokunmaz bir insan? Dimitri'nin cevabı tamamen kendi tuhaf onur anlayışıyla ilgili. Yarısını harcadım ama diğerine dokunmadım, tamamen hırsız sayılmam diyerek vicdanını rahatlatıyor. Bu kusurlu bir insanın kendi içinde kurduğu irrasyonel bir denge. Ama hukuk sistemi ruhun bu garip dengelerini okuyamaz, sadece somut nedenselliklere bakar. Burada adaletin bu temiz kurgu saplantısına itiraz etmeden duramıyorum açıkçası. Modern veri algoritmaları gibi davranıyorlar. Gerçekler neden her zaman mantıklı bir sıraya dizilmek zorunda bırakılır? İnsan doğası dosyaların içine sığacak kadar pürüzsüz olabilir mi? Olamaz şüphesiz. Sistemlerin amacı gerçeği bulmak değil, ispat edilebilir kurgular yaratmaktır. Sistemler, kaotik, çelişkili gerçekleri hazmedemez. Mantıksal bütünlüğü olan yalanları daha kolay sindirirler. Aynen öyle demek isterdim ama kelimeleri dikkatli seçiyorum, çok haklısın. Mantıklı bir yalan, hukukun gözünde kaotik bir doğrudan çok daha değerlidir. Dimitri'nin onur kodu ortalama insan beklentisine uymadığı için sistem tarafından anomali olarak etiketleniyor. O sorgu odasındaki çelişkilerin kasabanın en büyük kamusal gösterisine, mahkeme salonuna taşındığını görüyoruz sonra. O salon, adaletin arandığı bir yer olmaktan çıkıp tam bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Herkes bu ahlaki çöküşü izlemek için toplanmış. Avukat Fetyukoviç'in sahneye çıkışıyla olaylar iyice çığırından çıkıyor. Fetyukoviç'in o alaycı savunması beni çok rahatsız ediyor. Eğer bir baba babalığı hak etmemişse fiziksel ölüm baba katlı sayılamaz diyor. Bu ahlaki sınırları inanılmaz derecede esneten, ters tepen bir argüman. Jüri de bu teknik bahaneden büyük rahatsızlık duyuyor zaten. Fetyukoviç davayı kazanmaya o kadar odaklı ki, maktulün yozlaşmış karakterini bir cinayet bahanesi olarak sunmaya kalkıyor. İnsanların adalet duygusuna açık bir saldırı bu. Seyirciler Dimitri'nin masum olabileceğini düşünse bile bu savunmayla beraat etmesini istemiyorlar. Ve tam o sırada mahkemenin seyrini değiştiren o sarsıcı an yaşanıyor. Katerina Ivanovna kürsüye çıkıyor. Başlangıçta Dimitri'yi sonuna kadar savunan o saygın kadın, sevdiği adam Ivan'ın mahkemedeki çöküşünü izliyor ve kendi içinde biriktirdiği aşağılanmışlık hissiyle kırılma noktasına geliyor. Beklenmedik bir şekilde Dimitri'nin sarhoşken yazdığı o tehdit mektubunu çıkarıp mahkemeye sunuyor. Babasını öldürüp parayı alacağını yazdı diyerek onu ölüme, Sibirya'da 20 yıl kürek cezasına mahkum ediyor. Katerina'nın bu eylemini yaralanmış bir egonun koca bir orman yangınına dönüşmesi olarak görüyorum ben. Sevgi adına yapıldığı söylenen bir hareket aslında sadece kişinin kendi gururunu kurtarma operasyonu olabilir mi? Katerina'nın iç dünyasına indiğimizde sevginin içindeki o yıkıcılığı net bir şekilde görüyoruz.
Katerina kendini hep yüce gönüllü, fedakar bir azize olarak konumlandırmayı seviyor. Ama Ivan'ın çöküşüyle ipleri elinden kaçırıyor. Doğru. O dik duruşunun altında Dmitri tarafından terk edilmenin yarattığı devasa bir yara var. O mektubu çıkardığı an, gerçeği arayan biri gibi değil, içindeki aşağılanmayı cezalandıran öfkeli bir yargıç gibi davranıyor. Kendi gururunu tamir etmek için bir insanın hayatını karartıyor. İşin garibi, mahkemenin yarattığı bu büyük yıkımın ardından bizi büyük teorilerle değil, o küçük ama somut bağlarla baş başa bırakıyor hikaye. Grushenka'nın hücreye gelişi tam da bu somut bağın en güzel örneği. Ortada romantik bir kahramanlık yok, sadece sadakat var. Ivan'ın çöken soyut sevgisine karşı Grushenka'nın pratik dokunulabilir sevgisi duruyor. Alyosha da aynı şekilde. Dimitri'yi yargılamadan sadece dinliyor. Tüm bunlar olurken Dimitri hapishanede o meşhur rüyayı görüyor. Soğukta ağlayan o aç bebek rüyası. Bu rüya, kendi bireysel acısını aştığı andır, dünyadaki tüm acıların sorumluluğunu kabullenmeye başlıyor. Buna paralel ilerleyen bir hikaye daha var. İlyusha'nın hikayesi. Dimitri'nin geçmişte sokakta aşağıladığı Snegiryov'un küçük oğlu İlyusha, babasının gururunun kırılışını gördükten sonra hastalanıp ölüyor. İlyusha'nın ölümünün ardından Alyosha'nın 12 çocuğu o taşın etrafında topladığı sahne çok vurucu. Onlara büyük teolojiler anlatmıyor. Sadece birbirinizi hatırlayın, birbirinize iyi davrandığınız bu anı unutmayın diyor. Makro düzeyde dünyayı kurtarma iddiaları çöktüğünde, Araya gireyim, işte tam burada sormak istiyorum. İdeolojik kurtuluşlar çöktüğünde elimizde sadece birbirimizin anısı mı kalır? yazarın varmak istediği yer tam olarak burası. Kusursuz adalet sistemleri iflas ettiğinde, insanı ayakta tutan yegane güç o küçük hafızadır. Sadece orada olmanın, bir acı anında birine el uzatmanın hatırası. Bütün bu hikayenin sonuna gelirken bunun sadece bir mahkeme draması olmadığını gösteren o 3 büyük varoluşsal soruya odaklanmalıyız. Bu eser neden yazıldı, Dimitri'nin neden önemli ve bugün bize ne söylüyor? İlk sorudan başlayalım. Bu kitap neden yazıldı? Dostoyevski'nin ölümünden sadece 4 ay önce bitirdiği bir eser bu. Sahte bir idam mangası, kürek mahkumiyeti, evlat acısı, epilepsi krizleriyle geçen bir ömrün yekûnu. Yazar sorunları dışarıdan çözen biri olarak değil, o sorunların tam içinden konuşan son ses olarak yazıyor bunu. İkinci soru, Dimitri neden önemli? Zeki bir entelektüel veya kusursuz bir aziz olmadığı için. Tamamen çıplak, gürültülü, hatalı ve tamamen insan olduğu için. Yalan söyleyemediği ve kurtuluşunu tam da bu kusurlu insanlığında bulduğu için. Katılıyorum. Ivan'ın yapay dünyasına veya Katerina'nın kibrine kıyasla Dimitri savunmasız bir gerçeklik sunuyor bize. O zaman 3. soruya geçelim. Bugün bize ne söylüyor bu dava? 100 yıldan fazla zaman geçti ama biz hala adalet sistemleriyle insan ruhunu ölçmeye çalışıyoruz. Kurduğumuz en kusursuz veri tabanıları, en mükemmel bürokrasiler bile insanın içindeki karanlığı ve aydınlığı ölçmede her zaman yetersiz kalacak. Çünkü gerçekleri işlemek üzere kurulan adalet sistemleri, insan ruhunun karmaşıklığı karşısında başarısız olmaya mahkum. Şüphesiz, yasalar eylemleri, dökülen kanı, kırılan kapıyı görür ama insanın niyetini, o içindeki savaşları, vazgeçişleri ve tuttuğu sessizlikleri asla yargılayamaz. Ruh, herhangi bir mekanizmaya sığamayacak kadar derindir. Adalet sarayları sadece fiziksel kanıtları hapsedebiliyorsa ve masumiyet sadece kanun maddeleriyle ölçülemiyorsa, her gün sokakta yanından geçip gittiğiniz insanların içindeki o sessiz mahkemelerde nelerin yargılandığını hiç düşündünüz mü? Belki de insanın taşıdığı en ağır ceza, kimsenin bilmediği, eyleme dökülmemiş ama ruhta işlenmiş o suçların ağırlığıdır. Bir okur, bir kara yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.